Merhaba arkadaşlar, beni ilk defa bu videoda görenler için ben Burak Paçacıoğlu. Bu videoda size cep telefonuyla Instagram'a fotoğraf atarken fotoğrafı nasıl düzenlediğimi göstereceğim. Aynı zamanda bir bonus da var. Fotoğrafta kendinizi nasıl inceltirsiniz bunu da göstermiş olacağım. Tabii inceltirsiniz, inceltmezsiniz bu sizin bileceğiniz iş. Ya da bunun ahlaki kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Manipüle edilip edilmeyebilir. Ben sadece bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Dünyaca ünlü insanların kendini inceltirken arkadaki demiri de böyle yamulttukları falan haber olmuştu. Size kendinizi inceltirken nasıl doğal halde bunu yapacağınızı ve nasıl çaktırmadan yapacağınızı göstereyim. Her videoda bir şey olmak zorunda mı ya? Ve bunu nasıl doğal halde yapacağınızı göstereceğim. İsterseniz videoya başlayalım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın ki video yüklediğimde size bildirim olarak gelsin ve siz bu içeriklerden faydalanın. Bundan sonraki videoda yapmamı istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumları belirtin. Şimdi videomuza hemen hızlıca geçelim. Arkadaşlar sizin için böyle bir fotoğraf seçtim. İnceltme yaparken bozulma ihtimalinin yüksek olduğu bir fotoğraf. O yüzden bu fotoğrafı seçtim. Şimdi size öncelikle bu fotoğrafı bilgisayar üzerinden göstereceğim. Ondan sonra cep telefonuna geçeceğim. Çünkü cep telefonunda dokunduğum yerleri göremeyeceğiniz için o kısımlarını bilgisayarda halledeceğiz. Sonra tekrar telefondan size göstereceğim. Burada önemli olan mantığını anlamanız. Bu arada Kübra Ekin'e de teşekkür ederim bu fotoğrafı için. İnceltme için de güzel bir örnek oldu. Çünkü gördüğünüz gibi arkada çok sayıda yatay ve dikey doğrular var. Bu yatay ve dikey doğruları yamultmadan vücudu inceltmeye başlayalım isterseniz. Bu arada bilgisayardan yapmak isteyenler de Ctrl+Shift+X tuşuna, Mac kullanıyorlarsa Command+Shift+X tuşuna basarak bu sayfaya girebilirler. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta, bu arada zaten çok fazla inceltecek bir şey yok. Gayet güzel bir fotoğraf. Ama size örnek olsun diye bununla bir inceltme işlemi yapalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu bel kısmını birazcık inceltmek istiyorum ama inceltirken de buradaki dikey ve yatay konumları bozmak istemiyorum. Bu işin püf noktası yapacağımız içeri çekme hareketinin sadece yapmak istediğimiz yere uygulamamız olacak. Bunu bilgisayardan yapmak kolay. Buradan size bölümünden istediğim kadar büyütüp küçültebiliyorum ama telefonda dokunarak yaptığımız için parmağımızın bastığı yer kadarıyla bir etki alanımız oluyor. Bunu da fotoğrafımızı böyle büyüterek etki alanımızı daha lokal bir yere çekmiş olacağız. Burada göbeği içeri çekeceğim ama buradan sağa doğru çektiğim zamanki benim hareketim şurada yatay eksende olan demirin yönünde olmalı ki demiri sağa sola itmeyelim. Bu arada burada dikey bir şey daha var. Onu da şöyle mesela atıyorum. Buradan başlayıp yapmak bunu şeklini bozacaktır. Fakat etki alanımız tam göbeğin üzerine olup tam yatay çizgiye paralel bir şekilde çekersek şöyle böyle. Burada dikkat etmemiz gereken şey düğme. Düğmeler çok fazla bozulur. Yani şöyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi yuvarlak olduğu için çok fazla belli olabiliyor. O yüzden parmağınızı tam düğmenin ortasına getirecek şekilde çekersiniz. Düğmeye bozmadan. Ve aynı şekilde buradaki demirin yatay paralelinde aynı doğrultuda böyle çekerseniz hiçbir şekilde bozulma olmaz. Aynı şekilde çekiyorum. Aynı şekilde çekiyorum. Evet. Aynı şekilde buradan da beli şöyle içeri doğru alıyorum. Bu arada bunu yaptıktan sonra işlemlerinizi yaptıktan sonra böyle bir geniş şeyde çıkın. Telefon programına da göstereceğim zaten öncesi ve sonrası diye. Evet, beli biraz daha inceltebiliriz. Evet, burada da gördüğünüz gibi köprü var. Yine bu paralelde alıp böyle çekiyorum içeri doğru. Aynı şekilde yine paralel. Evet. Kolu biraz şöyle çekebilirim. Yani orta noktası fotoğrafa etki eden kısım arkadaşlar. Yani bizi şuradan başlayıp içeri doğru yapmıyoruz. İnceltmek istediğimiz yerin tam şöyle orta noktasına getirip öyle içeri çekiyoruz. Şuraya da birazcık içeri alacağım. Burada küçük bir şey var. Yine bu paralelde. Aynı paralel doğrultuda. Şöyle çekeceğim arkadaşlar. Kalçayı da birazcık mesela daha belirgin hale getirmek istersek. Yine buradan tutup yine demir paralel doğrultuda şöyle abartmadan
Burayı da biraz içeri doğru alırsak biraz daha belirgin hale getirmiş oluruz. İnceltmeyi Facetune'dan yaptıktan sonra düzenlemesini Instagram üzerinden de yapabiliriz, renk vesaire gibi şeyleri. Şimdi de telefona geçelim. Oradan aynı uygulamayı, aynı işlemi oraya da uygulayalım. Az önce bilgisayarda yaptığım fotoğrafın aynısını cep telefonuna attım. Bunu şimdi Facetune 2 uygulamasında da aynı şekilde aynı işlemleri yapacağım. Aynı mantıkla. Yaptıktan sonra da Instagram üzerinden düzenleyip böyle paylaşmaya hazır hale getireceğim. İlk olarak biçimlendirme kısmına giriyorum arkadaşlar. Biçimlendirme kısmında önemli bir detay var. İki parmağınızla dokunup şöyle, klasik bizim yakınlaştırma işlemimiz. Eğer böyle yaparsanız çok daha faydalı olur. Yani şimdi burada büyük ekranda yaparsanız şöyle komple bütün fotoğraf gelecek ama şimdi buna yaklaşıyorum. Bayağı yaklaşabiliyoruz. Süper. Şunu biraz aldım. Yine aynı paralel doğrultuda, gördüğünüz gibi yatay paralel doğrultuda düğmeden tutup çekiyorum. Çünkü düğmeden tutmazsanız arkadaşlar düğme böyle bir garip bir hal alıyor. Onun daireselliğini bozmadan şöyle küçük küçük dokunuşlarla çekiyorum. Ve bir de benim kısmı, pardon, elimdeydi. İki parmakla çıkıp yine iki parmakla geliyoruz. Şöyle iki parmakla çıktım. Gördüğünüz gibi hemen belin arkasında bir yatay çizgi var. Köprünün yan tarafı görünüyor. Oradan elimizle mesela şöyle iki parmağımla yine alıyorum. Şimdi tek parmağımla içeri doğru itiyorum küçük küçük. Ve parmağımı tam tişörtün bittiği yerden oynatıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde göbeği de yine tam şu çizgiden, yani göbekle arkanın, yani göbekle fonun birleştiği yere parmağımızı koyup böyle geri çekiyorum. İki parmakla geri çıkıyorum. Yine iki parmakla yakınlaştırıyorum. Evet. Buradakinde biraz şurada bir çizgi var, görüyorsunuz. Şurada. Evet. Yine bu paralelde alıp geri şöyle bozmadan aynı şekilde burayı da şöyle birazcık, evet. Gördüğünüz gibi bu yanda duran şu kısmı bozmadık. Tabii ben büyütüp küçültürken bozdum. Onu hemen şöyle geri tuşuna basarak aldım. Bilgisayarda popo kısmında birazcık belirgin hale getirmiştik. Yine cebinden tutuyorum. Yani cebiyle bu demirin tam birleştiği noktadan alıp şöyle biraz demire doğru paralel bir şekilde çekiyorum. Şöyle. Aynı şekilde buradan da içeri doğru. Yine iki parmağımla yaklaşıyorum. Demire devam ettiriyormuş gibi içeri doğru. Evet. İki parmağımla yine dışarı çıktım. Bilekleri inceltmiştik. Yaklaşabilirsiniz. Ne kadar yaklaşırsanız etki alanınız o kadar lokalleşiyor. Bu şekilde de burada şöyle bir yapalım. Evet. Omuzu biraz daha şöyle yana almıştım. Boynu biraz içeri alabiliriz. Ve sırtımızın biraz daha dik durması için gözümüzü biraz daha dikleştirebiliriz. Evet. Öncesine sonrasına bakalım. Cebi de biraz daha düz yapalım. Evet. Bunu biraz daha aşağı. Şu kısmı da biraz daha aşağı indirelim. Evet. Şurayı biraz daha çıkartmıştım ben, diz kapağı çıksın diye. Şöyle birazcık bacakları çok hafif bir şekilde şöyle inceltebiliriz. Evet. Şimdi bunu kaydediyorum ve Instagram sayfasını açıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Instagram sayfasını açtım. Önce bunun bir kadrajını ayarlayalım. Şöyle ayarla kısmından.
Zaten ben ayakkabılar olmadığı için yarım ayakkabı da görünsün istemiyorum. Şöyle bir kadraj benim için güzel. Fotoğrafta yamukluk varsa düzeltebiliriz. Evet, şöyle daha düzgün oldu. Şimdi buradan sırasıyla parlak, kontrast, yapı, sıcaklık, doygunluk, renk, soldurma, parlak alanlar hepsini teker teker deneyeceğim. Yaparken olabildiğince minimal, küçük küçük şeyler vermeye çalışacağım. Yani gelip de parlaklığı böyle fulllemenizin hiçbir anlamı yok. Yaparken hep küçük küçük hareketlerle yapmanızı öneririm. Muhtemelen öğlen olduğu için gökyüzü çok patlak ve hiç bulut olmadığı için orada hiçbir doku yok. O yüzden yüz çok koyu olmasın diye biraz açıyorum. Belki parlak alanları kısarak arkayı biraz daha belirgin hale getirebiliriz. Ama önemli olan burada yüzün aydınlık olması. Şu an bu fotoğraf için. Kontrasta açık alanların daha açık, koyu alanların daha koyu yaptığı bir ayar bu. Tabii ki bu yine küçük küçük hareketlerle böyle göz kararı yapa yapa. Ben kontrastı biraz düşük fotoğrafları seviyorum. Şöyle. Yapıyı ben kullanmıyorum fotoğraflarda. Yani böyle bir etki yapıyor. Bunu hiç sevmiyorum, istemiyorum. Sıcaklık arkadaşlar bildiğiniz gibi daha kırmızı tonlar ve daha mavi tonlar veriyor. Zaten burada mavi yerler var. Şöyle birazcık sıcaklık verebiliriz. Ekrana dokunduğumuzda eski hali ve yeni hali olmak üzere bize gösteriyor. Doygunluk çok az verebiliriz belki. Ben böyle yapıyorum genelde. Hızlı hızlı yapıp aradaki farkı iyice görüp ona göre bir değer veriyorum. Renk kısmına gelecek olursak bilmiyorum. Yani burada aslında bir püf nokta var. Parlak alanları seçelim mesela. Parlak alanlar dediğin neresi? Gökyüzü. Sonra maviye tıkladığım zaman o parlak alanların hepsi mavi yapıyor. Bir daha maviye tıkladığımız zaman işte burada bunu çoğu insan bunu atlıyor. İkinci kez bastığımızda onun size değerini veriyor. Yani istediğiniz kadar şöyle küçük 14 10 verebiliriz. Biraz gökyüzü mavi olmuş olur en azından. Bu solder efektini de çok seviyorum ama kullanayım seviyorken. Şöyle bir şey yapalım. Eğer bunu çok yaparsanız kontrastı biraz arttırarak siyah alanları biraz daha siyah yapabilirsiniz. Parlak alanlar dediğim gibi gökyüzüydü. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapabiliriz aslında. Evet. Gölgeler koyu olan yerleri açmak için ya da koyu olan yerleri daha koyu yapmak için kullanabiliriz. Bunu biraz açıyorum. Çünkü çok zıt renkler, yani hava çok açık. Arka tarafta aşırı bir ışık var ama ön tarafta da tam tersine siyah bir kıyafet var. O yüzden biraz zor bir fotoğraf aslına bakarsanız. Vinyet biliyorsunuz kenarlardan karartıyor. Aslında fena da olmadı. Şöyle biraz da vinyet verelim. Çok az da keskinleştirebiliriz. Biraz kontrast verip biraz gölgeleri, biraz ön plana çıksın istiyorum. Kollar. Solda biraz geri alabilirim. Şöyle biraz, evet. Gökyüzünü parlatacağım ama önemli olan bizim şu an kendimiz gökyüzünden daha çok. Evet. Filtrede de hemen kısaca değineyim. Birçok filtre var, bakıyoruz. Böyle geçiyoruz falan. Ama bir kez daha bastığımız zaman o filtrenin ne kadarını uygulanacağını size soruyor arkadaşlar. Yani filtreye baktığınız zaman %100 değerini gösteriyor ama siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Biraz kısıp şöyle de kullanabilirsiniz aslında.
Eğer sevdiğiniz bir filtre varsa onun etki derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu %100 iken bunu böyle %50'de kullanabilirsiniz mesela. Şu siyah beyaz hoşuma gitti. Ben siyah beyaz severim. Evet, bu. Şunu istediğimiz gibi. Evet. Ben bunu sevdim. Evet arkadaşlar. Fotoğrafı incelttik ve aynı zamanda da paylaşmadan önce de ufak değişiklikler yaptık. Fotoğrafımızı bir görelim. Böyleydi. Önce incelttik. Sonra da Instagram'dan böyle paylaşacak hale getirdiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz herhangi bir şey olursa da bana yorumlarda alta yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.